plan yapmadığım an yok. Noxus'un surlarının ilk yükseldiği günlerden beri var olmuş soylu ailelerden birinin oğlu olan Jericho Sway'nin hayatı rahat ve imtiyazlı geçecek gibi görünüyordu. Soylu aileler Borum Darkville'ın iktidara gelmesine önemli bir yol oynamışlardı. Ulusun en büyük zenginliğinin onların mağrur soyları olduğunu söyleyerek övünürlerdi. Ama Noxus gibi bir ülkede daha çok nüfusa sahip olmak isteyen pek çok kişi vardı elbet. Bunlardan bazıları gizli bir hizip kurup Darkville'a karşı komplo kurmaya başladılar. Tek sembolleri kara bir güldü. Grubun entrikalarını ortaya çıkaran Swain, komploya en çok karışmış olanları bizzat idam etti. Bunların arasında kendi annesiyle babası da vardı. Kendi aralarında fısıldaşarak beyaz tenli bir kadından bahsettiklerini duymuş, ailesinden ve akrabalarından çok daha fazla kıymet verdiği Noxus'un başındaki tehlikeden böyle haberdar olmuştu. Belirli bir biçimi olmayan, ölümsüz hisarın karanlıklarında kötü kötü kahkahalar atan bir gücün peşindeydiler. Kuzgun gaklaması gibi bir ses. Swain bu hizbi ortaya çıkardığı için Noxus ordusunda subaylıkla ödüllendirildi. Bu eski hayatından çok farklı bir konumdu. Orduda imparatorluğun gücünü sandığının aksine Noxuslulardan değil, nereli olursa olsun herkesi bir araya getirebilmesinden geldiğine bizzat şahit oldu. Savaşın ön saflarındayken yabancı bir köleyle soylu bir ailenin evladı eşitti. Ama yine de Swain her savaşın ardında sadece karanlık bıraktığını görüyordu. Fırtına bulutu gibi üşüşen leş kargaları. Swain batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonra Shuruma'ya yönelip çöl kumları üzerine kurdurduğu sayısız Naxxdora ile ününü pekiştirdi. Ama zamanla imparatorluğun ilerleyişinin arkasındaki tek amacın açgözlülük olduğunu fark etti. Gitgide yaşlanan Borum Darkville çok fazla cephede savaş açıyor, adını duyduğu her büyülü nesneyi elde etmek istiyordu. Aklını yitirmekte olduğu çok belliydi. Noxus Ionia'yı işgal edince Darkville iyice cüretkarlaştı. Bölüklerce askere ülkeyi didik didik arayarak ölümlerin yaşam süresini uzattığı iddia edilen her şeyi bulma görevini verdi. Swain'in elindeki askeri güç tükenmiş, düşmanın karşısında durması neredeyse imkansız hale gelmişti. Sonunda Swain'in güçleri Presidium Savaşı'nda Ionia milislerini onlara kurulmuş bir tuzağa çekmeye çalışırken alt edildi. Deneyimli savaşçıları bozguna uğratıldı, Swain ise ağır yaralandı. Ionialıların kılıçları sol kolunu koparıp almıştı. Swain ölümün eşiğindeyken yanına yiyecek arayan bir kuzgun kondu, Swain üzerinde eski, tanıdık bir karanlığın baskısını hissetti. Ama bu karanlığa yenilmeyecekti. Yenilemezdi. Kuşun gözündeki yansımaya bakınca Noxus'un kalbini bürüyüp boğan kötülüğü gördü. Kara bir gül, beyaz tenli kadın ve onun kuklası olan imparator. Swain gizli hizbi alt edememiş olduğunu fark etti. Üstelik tahttan indiremedikleri Darkville'i de kontrolleri altına alıp Swain'i öleceğini düşündükleri bir göreve yollatmışlardı. Bütün bunların kuzgunun zihninden değil de daha öte bir şeyden gelen anlık görüntülerle anlamıştı. Ailesinin peşinde olduğu güç, karanlıkta parlayan iblis gözleri. Başarısızlığı yüzünden ordudan atılan, işe yaramaz bir sakat olarak görülmeye başlayan Swain, ölümsüz hisarda aslında neler olduğunu ortaya çıkarmaya baş koydu. İnsanları öldürüp sırlarını sömüren kadim bir varlık. Swain'e de aynısını yapmaya çalışmıştı. Swain karanlığa baktı ve karanlığın kendisinin bile göremediği bir şey gördü. Onu kullanmanın bir yolu vardı. Yaptığı özenli hazırlıklar yıllarca sürdü ama Swain'le geri kalan yandaşları bu sayede Noxus'un yönetimini bir gecede ele geçiriverdiler. İblis sayesinde fiziksel gücünü geri kazanan Swain, Darkville'ın canını Shreka'sının gözleri önünde alıp sahipsiz kalan Noxus tahtını paramparça etti. Swain, Noxus için birlikten kuvvetin doğduğu bir gelecek planlıyor. Birlikleri Darkville'ın kazanılması mümkün olmayan seferlerinden geri çekti. Trifarix'in kurulmasıyla da tek kişinin kayıtsız şartsız egemenliğinin önüne geçmiş oldu. İmparatorluğa bağlılık yemin eden herkese, hatta Karagül'e bile kucak açtı. Ancak Karagül'ün gizliden gizliye hala ona karşı komplolar kurduğunu biliyor. Kendisinden önce iblisin de yapmış olduğu gibi bilgi toplayan Swain, yaklaşmakta olan çok daha büyük tehlikelerin farkında. Ancak pek çok Noxuslu, gelecekte karşılaşacakları karanlığın Swain'in yaptıkları yanında sönük kalıp kalmayacağını gizliden gizliye merak ediyor. Noxus'un iyiliği için verilen kurbanlar yaşanacakların sadece başlangıcı. Bütün kusurlarımı görmene rağmen gözünü bile kırpmıyorsun. Bu sence de biraz saçma değil mi?